Nehir, sabah uykusuzluğun verdiği halsizliğe rağmen hızlıca kalkıp hazırlandı ve evden çıktı. Sabahın ılık güneşi altında heyecanla kafeye doğru yürüdü. Kerem'le göz göze gelmek onun için günün en özel ve en anlamlı anıydı. Sanki bütün günü o 10 dakika için yaşıyordu. Zaman duruyor, etrafındaki her şey ve herkes, onu üzen, öfkelendiren her şey siliniyor gibiydi. Bir şeyler söylemeliyim. Burada işler farklı işliyor. Benden bir şey bekliyor olabilir. Ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Utanıyorum diye düşündü. Kafeye varınca heyecanını gizlemeye çalışarak siparişini verdi. Kerem de ondan farksızdı. Parıldayan gözlerle Nehir'e bakıp elinde kahveyle bir an duraksadı. Bir şeyler söylemek ister gibi ama bir türlü cesaret edemiyor gibiydi. Gülümsedi. Zaman durmuş gibiydi. İkisi de birbirlerine bakarak dolup kalmışlardı. Nehir, bir ara bir şeyler içelim mi? Deyiverdi birden. Kelimeler ağzından döküldüğü anda heyecan ve utanç bedenini ele geçirdi. Nefes bile almadan Kerem'e bakıyordu. Kerem'in gözleri kocaman açıldı. Evet, evet dedi heyecanla. Sonra biraz sakinleşmeye çalışarak. Yani tabii olur. İzin verirsen yani isterim dedi. Bir anda sessizleşti. İyi ki söyledim ama iyice saçmaladım diye geçirdi içinden. Ellerini nereye koyacağını bilemedi. Boşlukta sallanıyordu. Önce başını kaşıdı. Sonra ellerini beline koydu. Ne yapacağını, nasıl duracağını şaşırmış gibi davranıyordu. Ertesi akşam için sözleştiler. Ve Nehir içten gülümsemesiyle Kerem'in gözlerinin içine baktı. Görüşürüz dedi ve kahvesini sabit tutmaya çalışarak dışarı çıktı. İlk buluşmaları tahmin edeceğiniz gibi ikisi için de çok heyecanlı geçti. Her ikisi de gergindi. Nehir buluşma yerine Kerem'den birkaç dakika önce geldi ve pencere kenarındaki masaya oturdu. Kerem içeri girdiğinde göz göze geldiler ve ikisi de birbirlerine tatlı ve heyecanlı bir gülümsemeyle selam verdi. Kahvelerini sipariş edip sohbet etmeye başladılar. İlk defa tanışıyor gibi değil de yıllardır tanıdığı bir arkadaşını uzun zamandır görmemiş ve nihayet buluşmuş gibiydiler. Görüşemedikleri dönemde neler olduğunu, ne yaptıklarını, başlarından nasıl bir hayat geçtiğini ve nasıl biri olduklarını konuştular. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadan saatlerce sohbet ettiler. Ortak ilgi alanlarından bahsettiler. Kahkahalar attılar. Heyecanlılardı ama rahatlardı. Güvende hissediyorlardı. Bu dünyada olmaları gereken yerde olduklarını hissediyorlardı. Gecenin sonunda aslında yeni bir hayata başladıklarını fark etmişlerdi. İkisi de sabaha kadar doğru düzgün uyumadan birlikte geçirdikleri akşamı düşündü. Birbirlerini buldukları ana kadar boş zaman harcadıklarını ve artık kaybedecek tek bir anları bile olmadığını hissediyorlardı. Sonraki günler her ikisi için de bitmesini istemedikleri hayallerinin gerçekleştiği bir rüya gibiydi. Hiç ayrılmadan sürekli yan yana olmak istiyor. İşin bitmesine ya da birlikte değilken yaptıkları hiçbir şeyi tahammül edilemez buluyor ve sıkılıyorlardı. Sanki dünyada aynı dili konuşan sadece ikisi vardı ve biri yokken diğeri çok yalnızdı. Kalabalığın içinde, arkadaşların arasında bile yalnızdılar. Anne babaları bile onları bu kadar iyi anlamıyormuş gibi hissediyorlardı. İlk sinema randevularında Kerem, sinema salonunun önündeki banklardan birine oturmuştu. Elleri cebindeydi ama bu, onun sabırsızlığını gizlemeye yetmiyordu. İnsanların gelip geçişini izliyor, bir yandan da gözleri sürekli kapıya kayıyordu. Saatine bakmaktan vazgeçmeye karar vermişti. Çünkü zaman onun için bu akşam durmuş gibiydi. Ve sonra Nehir görüldü. Salonun girişinden kendisine doğru yürürken Kerem bir an nefesini tuttu. Rüzgar Nehir'in saçlarını hafifçe savuruyordu. Siyah kabanının düğmeleri iliklenmiş. Boynundaki fular salına salına dans ediyordu. Gözlerindeki parıltı Kerem'in içine ısıttı. "Çok beklettim mi seni?" diye sordu Nehir hafifçe gülümseyerek. "Hayır, biraz erken geldim sadece," dedi Kerem içtenlikle. Ama Nehir'in yanına geldiği o an beklemenin tüm ağırlığını bir anda unuttuğunu fark etti. İçeriye doğru ilerlediler. Sinema salonunun sıcak havası dışarının serinliğini üzerlerinden sıyırdı.
Hemen biletleri aldılar ve salonun girişine doğru yürüdüler. Salonun içinde patlamış mısır kokusu onları karşıladı. İkisi de istemsizce derin bir nefes aldı ve sonra birbirlerine bakarak gülümsediler. Patlamış mısır ve içeceklerini alıp koltuklarına geçtiler. Film henüz başlamamıştı. Salonun loş ışıkları yüzlerini yumuşak bir aydınlıkla sarıyordu. Kerem oturduktan sonra Nehir'e döndü. "Bugün nasıl geçti?" diye sordu. Ama sesinde sıradan bir meraktan çok onunla ilgili her detayı öğrenmek isteyen bir heyecan vardı. "Pek bir şey yapmadım," dedi Nehir. "Ama bugün hep bu buluşmayı düşündüm." Kerem'in yüzüne bir tebessüm yayıldı. "Ben de seni görebilmek için sabırsızlandım." Nehir hafifçe kızardı. "Açıkçası biraz da heyecanlıydım," dedi. Sesi neredeyse fısıltı gibiydi. "Heyecanlı mı? İlk sinema randevumuz olduğu için mi?" diye sordu Kerem. "Evet," dedi Nehir. "Galiba ondan." Bir süre birbirlerine baktılar. Gözleri konuşuyor, dudaklarındaki tebessüm birbirlerine bir şeyler anlatıyordu. O an salonun kalabalığı ve dış dünyanın tüm gürültüsü sanki kaybolmuştu. Sadece onlar vardı. Bir de paylaşmakta oldukları o anın büyüsü. Ama bu büyü film başlamasıyla yerini kısa bir şaşkınlığa bıraktı. İkisi de sesle irkildi ve hafifçe gülümseyerek ekrana döndü. Film boyunca sık sık yan gözle birbirlerini izlediler. Göz göze geldiklerinde her seferinde küçük bir tebessüm paylaştılar. Ama filmin hikayesinden çok birbirlerinin yüzündeki ifadelerle ilgileniyorlardı. Film bittiğinde Nehir derin bir nefes aldı. "Eminim film güzeldi ama izlediğimizi pek sanmıyorum," dedi gülerek. Kerem başını salladı. "Evet," dedi. Salonun kapısından dışarı çıktıklarında onları yıldızlarla dolu bir gökyüzü karşıladı. Gece serin ve dingindi. Ama bu serinlik ikisinin de içindeki sıcaklığı söndüremedi. Kerem başını yukarı kaldırıp yıldızlara baktı. "Gökyüzü ne kadar güzel, değil mi?" Nehir onun yanına yaklaşıp gökyüzüne baktı. "Evet, ama şu anki manzarada daha güzel bir şey var." Kerem ona döndü. "Nedir o?" Nehir küçük bir gülümsemeyle Kerem'in elini tuttu. "Bu akşam," dedi sadece. Kerem Nehir'in elini sıkıca kavradı. İkisi yan yana yürümeye başladılar. Yıldızların altında atılan her adım onlar için yeni bir hikayenin başlangıcıydı. Nehir Kerem'i evinin önüne kadar bıraktığında hafif bir gülümsemeyle ona döndü. Kerem bir an bakışlarını kaçırdı ama Nehir'in gözlerindeki sıcaklık onu rahatlatmıştı. "Kerem," dedi Nehir, sesi yumuşak ama kendinden emin bir tondaydı. "Bugün gerçekten çok güzeldi. Teşekkür ederim." Kerem hafifçe gülümseyerek başını salladı. "Ben teşekkür ederim Nehir. Her şey çok güzeldi." Nehir tereddütsüz bir şekilde Kerem'e yaklaştı ve yanağına tatlı, sıcak bir öpücük kondurdu. Kerem o an kalbinin biraz daha hızlı attığını fark etti. "İyi geceler," dedi Nehir. Sesi tatlı bir melodi gibi yankılandı. Kerem bir an duraksadı ve şaşkın ama mutlu bir ifadeyle ona baktı. "İyi geceler," diye karşılık verdi. Nehir arkasını dönüp birkaç adım attı. Ama kısa bir an durdu ve Kerem'in evine doğru yürüyüşünü izledi. Hafif bir gülümseme dudaklarına yayıldı. Ardından yavaş adımlarla kendi evine doğru yol aldı. Kısa sürede aralarında oluşan bu güçlü bağ fark bile etmediler. Çünkü zaten her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu hissediyorlardı. O gece her ikisi de yataklarında uzandıklarında birbirlerini düşünmeden yedemediler. Nehir Kerem'in mahcup gülümsemesini, Kerem ise Nehir'in tatlı sıcak öpücüğünü düşünerek uykuya daldı. Nehir sabah güne gözlerini açtığında içinde hoş bir heyecan vardı. Hemen telefonunu eline aldı ve Kerem'e bir mesaj yazdı. "Bugün tatilim. Buluşalım mı? Senin de işin yoksa?" Birkaç saniye sonra Kerem'den yanıt geldi. "Evet, bugün benim de boş günüm. Öğleden sonraya ne dersin?" Nehir bir an düşündü ve hemen yazdı. "Tamam, harika. Seni evden alırım." Kerem'in cevabını beklerken gülümsedi ve içinde bir sabırsızlık oluştu. O an buluşmalarının her defasında biraz daha yakınlaştıklarını fark etti. Kerem kısa bir süre sonra tekrar mesaj attı. "Tamam, sabırsızlanıyorum."
Öğleden sonra Nehir belirlediği saatte Kerem'i evinden almaya geldi. Birlikte deniz kenarına gitmek için yola çıktılar. Kerem Nehir'in her zaman gülümseyerek yaptığı küçük esprilere gülmekten kendini alamıyordu. Deniz kenarına vardıklarında bir kafeye geçtiler. Bir köşedeki rahat koltuklardan birine oturdular ve siparişlerini verdiler. Nehir, "Bir salep alabilir miyim?" dedi. Kerem de aynı şekilde, "Ben de salep alırım." dedi ve birbirlerine bakarak gülümsediler. Kısa bir süre sonra sıcak sütlü salep bardakları masalarına geldi. Nehir bardağını elleriyle kavrayarak sıcaklığı hissettiğinde bir huzur dalgası yayıldı vücuduna. Kerem de aynı şekilde bardağın avuçlarını alıp içmeye başladı. İçtikçe ısındılar. Sadece elleri değil, kalpleri de birbirlerine daha yakın hissediyorlardı. Nehir, Kerem'in gözlerine bakarak, "Bazen dünya o kadar hızlı dönüyormuş gibi hissediyorum ki. Ama denize bakınca her şeyin ne kadar basit olduğunu hatırlıyorum. Hepimizin bir yere ait olduğunu," dedi. Kerem, Nehir'in sözleriyle biraz daha derinleşen sessizliği paylaşarak, elleri sıcak bardakta dans ederken, "Denizin sesi bana da hep huzur verir. Sadece burada olduğumuzu, birlikte olduğumuzu hissetmek. Sanki dünya gerçekten duruyormuş gibi," dedi. Nehir gülümsedi ve bardağını hafifçe kenara koyarak, "Evet, o anın içinde kaybolmak, hiç gitmeyecekmiş gibi hissetmek. Her şeyin tam da olması gerektiği gibi olduğunu hissettiren bir yer burası." Kerem Nehir'in söylediklerini düşünürken gözlerinde beliren minik ışıltıyı fark etti. "Senin yanında olmak çok özel," dedi. Sessizlik ikisinin de arasında bir dil olmadan kurulan bağ gibi olmuştu. Dışarı çıkıp biraz yürümeye karar verdiler. Güneş batmaya başlamış, renkler büyülü bir hal almıştı. O sırada Nehir Kerem'e sarıldı. Gözlerinin içine bakarken heyecanına rağmen cesaretini topladı. Hislerine karşı koyamıyordu. Kerem'in dudaklarında onu kendine çeken bir şeyler vardı. Yavaşça Kerem'e doğru yaklaştı. Gözlerini kapattı ve dudaklarını onun dudaklarına bastırdı. Kerem yoğun bir heyecan ve şaşkınlık içindeydi. Ama bu anın hiç bitmesini istemiyordu. Nehir kendini geri çektiğinde Kerem onun dudaklarına baktı. Ardından Nehir'e beline sarıldı ve onu tekrar öptü. İkisinin de kalbi hızla çarpıyordu. Bu ikisinin de hafızasına kazanacak bir an olarak kalacaktı. Gece geç saatlerde nihayet eve döndüler. Her ikisi de kendi yataklarına uzandıklarında ilk öpücüklerinin tatlı hayaliyle doluydular. O onların sıcaklığıyla mutlu ve huzurlu bir uykuya daldılar.